Brian Hoyland, Amerika Birleşik Devletleri ordusunda askeri polis memuru olarak görev yapmış, yüksek baskı altındaki ortamlarda yıllarını düzeni sağlamak ve insanları korumakla geçirmişti. Disiplinli ve yapılandırılmış yaşam tarzı, ruhsal düşüncelere pek yer bırakmıyordu. Ancak onun hayat, ölüm ve duanın gücü hakkındaki anlayışını tamamen değiştiren olağanüstü bir ölüm ötesi deneyim yaşadığını anlatıyor. Onun öteki dünyaya yolculuğu, agresif bir otoimmün hastalığın vücudunu ele geçirmesi ve 16 Ocak 2017'de kalp durmasıyla başladı. Bunu ilahi sevgiyle dolu derin bir karşılaşma, ruhsal bir alemi keşfetme ve duanın önemine dair içgörü dolu bir aydınlanma izledi. Brian'ın hastanede yaşadığı deneyim korkunçtu. Yatakta hareketsiz yatarken monitörlerden gelen bip sesleri ve tıbbi personelin telaşlı sesleri odanın her yanını dolduruyordu. Bu, hayatın ne kadar kırılgan olduğunu ona hatırlatan bir sahneydi. Zihni çelişkili duygularla doluydu. Bilinmeyene duyduğu korku, tamamlanmamış anılar için duyduğu pişmanlık ve derin bir huzur özlemi. Ancak tüm bu kaosun ortasında gözleri duvarda asılı bir haça kilitlendi ve içinde sessiz bir farkındalık oluştu. Mücadeleleri, korkuları ve tüm varlığı önünde uzanan büyük gerçeklik karşısında küçülmüş gibi hissetti. Hayat ve ölüm arasında asılı kaldığı o anda dönüşümü gerçekten başladı. Bir yatağa bağlanmış halde onu hayatta tutmak için çabalayan doktor ve hemşirelerin ortasında kendini yatağın ayak ucundaki haça bakarken buldu. Dua etmeye çalışıyordu. Ancak geçmişte yaptığı hataların ve günahlarının ağırlığı içinde boğuluyordu. Sonunda onu saran büyük bir huzura teslim oldu. O anda ölümü korkusuzca kabul etti ve ruhunun fiziksel bedenini terk ettiğini hissetti. Bedeninden ayrılır ayrılmaz Brian kendini karanlık ama huzurlu bir boşluğun içinde buldu. Bu, yaşam ile ölüm arasındaki bir eşik gibiydi. Boşluk geniş ve sonsuzdu. Her yöne uzanıyordu ve görülebilir hiçbir sonu yoktu. Ne soğuktu, ne sıcaktı, ne boğucu ne de özgürleştiriciydi. Sadece sessiz ve durağan bir şekilde var oluyordu. Görünürde sakinleştirici bir huzur taşıyor olsa da içinde gizemli bir derinlik vardı. Sanki daha büyük bir şeye açılan bir kapıydı. Brian, gerçek huzurun burada olmadığını sezgisel olarak anladı. İşte o anda arkasında ışık huzmesi gibi parlayan ve her zamankinden daha güçlü bir, sevgi yayan bir varlık fark etti. Bu ışık, dünyada bildiği hiçbir şeye benzemeyen, saf ve sonsuz bir sevgi yaymaktaydı. Ona doğru çekildi ve bir anda kendini ışığın içinde buldu. Bu ışık, fiziksel dünyada var olan hiçbir şeye benzemiyordu. Sınırsız sıcaklık, sevgi ve anlayış kaynağıydı. Sadece bir aydınlanma değil, yaşayan ve titreşen ilahi bir enerjiydi. Işığın önünde dururken kendisini tarifsiz bir kabul ve sevgi duygusuna kaptırdı. İnsan anlayışının ötesinde bir ilahi bağ deneyimliyordu. O sırada otorite ve şefkat dolu bir ses ona ışığa adım atması için davette bulundu. İçeri adımını attığında tüm varlığını dolduran ve anlatılması imkansız bir sevgiyle kucaklandı. Bu deneyimi sonsuz ve taşan bir bardaktan içmeye benzetti. Tanrı'nın sevgisi sürekli olarak yenileniyor, asla azalmıyor ve asla kesilmiyordu. O anda varoluşun özünü anladı. Bu, sınırsız sevgiyle sonsuza dek mükemmel bir uyum içinde olmaktı. Brian daha sonra sayısız varlığın bulunduğu muazzam bir göksel mekana ulaştı. Hepsi de ilahi bir parlaklık yaymaktaydı. Ancak onların arasında bir figür, tüm diğerlerinden daha parlak ve daha huzur verici bir varlığa sahipti. Hiçbir şüphesi olmadan bunun İsa Mesih olduğunu anladı. Onun yüzünü görmeyi ne kadar arzulasa da bunu hatırlamasını engelleyen bir bariyer vardı. Ancak Mesih'ten yayılan sevgi ve bilgelik içinde kaybolmuştu. Bu karşılaşma sırasında Brian bir yaşam gözden geçirmesi yaşadı. Dünyadaki hayatının tüm anlarını gözler önüne seren panoramik bir yeniden oynatma gibiydi. Sadece kendi eylemlerini değil, başkaları üzerindeki yankılarını da gördü. Onların duygularını ve deneyimlerini sanki kendi yaşamış gibi hissetti.
Sevgi ve iyilikle hareket ettiği anların büyük bir önem taşıdığını fark etti. Ancak bencilce haklı çıkarmaya çalıştığı yanlışları ruhunda ağır bir yük gibi hissediyordu. Onu en çok etkileyen şey, yaptığı iyi veya kötü her şeyin Mesih'i doğrudan etkilediğini görmek oldu. Brian, ilahi bilgelik karşısında dururken, hayatın gerçek anlamı ve amacı hakkında derin bir anlayışa ulaştı. 3 temel ders ortaya çıktı ve bu dersler onun bakış açısını şekillendirdi, yenilenmiş amacını belirledi. Gerçek duanın sadece rutin bir ritüelden ibaret olmadığını anladı. Tanrı ile süregelen, içten bir bağ kurmak anlamına geldiğini kavradı. Dua sadece sözlerden ibaret değildi. Nezaketle yapılan her hareket, Tanrı'ya yöneltilen her düşünce ve her minnettarlık anı da bir duaydı. Ayrıca acının inançla kabul edildiğinde ruhu arındırma gücüne sahip olduğunu öğrendi. Istırap, gücü ve başkalarıyla daha derin bir bağı oluşturmanın bir yolu olabilirdi. En önemlisi, hayatının amacının Tanrı'nın sınırsız sevgisini başkalarına aktarmak olduğunu anlamıştı. Yolculuğunun sonuna yaklaşırken Brian'a geri dönme zamanının geldiği söylendi. İsteksizce geçtiği yolları geri adımlarla takip etti. Hastane odasına vardığında doktorların ve hemşirelerin cansız bedeninin etrafında telaşla çalıştığını gördü. Bir anda fiziksel bedenine geri döndü ve aniden bilinci yerine geldi. İlk sözleri gerçekten ölüp ölmediğini sormak oldu. Doktorun ciddi bir onayıyla karşılandı. Bu deneyim Brian'ın hayatını kökten değiştirdi. Artık kişisel hırslarla değil, hizmet ve merhametle dolu bir yaşam sürmeye adadı kendini. Onu hiçbir şey sunamayacak olan evsiz insanlarla çalışmaya yöneldi. Merhaba, bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan, beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim. Ama bu insanlar onun için ilahi sevgiyi paylaşmanın en saf halini simgeliyordu. Onun hikayesi, ölüm ötesi, deneyimlerin dönüştürücü gücüne dair derin bir hatırlatıcı olarak duruyor. Brian'ın hikayesi, ölüm ötesi, deneyimlerin derin ve dönüştürücü gücüne dair güçlü bir kanıt niteliğindedir. Ve bu tür olayların bir insanın değerlerini, önceliklerini ve dünya ile olan etkileşimlerini nasıl şekillendirebileceğini gösterir. Onun yolculuğu, başkalarına kendi hayatlarını sorgulamaları, daha büyük bir şeyle bağlantı kurabilecekleri sessizlik anlarını aramaları ve günlük hayatlarında şefkati kucaklamaları için bir davet niteliğindedir. İster iyilik eylemleri yoluyla, ister bilinmeyene açık bir zihinle, isterse daha derin bir amaç duygusuyla olsun, Brian'ın dönüşümü herkesin kendi yolunda takip edebileceği bir rehber sunar. Onun deneyimi, ölüm ötesinde karşılaştığı sevgi ve şefkatin yalnızca soyut kavramlar değil, günlük hayatta yaşanması ve paylaşılması gereken rehber güçler olduğunu güçlü bir şekilde hatırladı. Yolculuğu boyunca derin bir ruhsal uyanışın potansiyelini gözler önüne serer, başkalarına kendi yollarını düşünmeleri ve daha anlamlı, sevgi merkezli bir varoluşu benimsemeleri için ilham verir. Bununla birlikte Brian'ın deneyimi fiziksel dünyaya geri dönmesiyle sona ermedi. Yolculuğunun anıları canlı kaldı ve günlük hayatının her yönünü şekillendirdi. Algısında derin değişiklikler fark etmeye başladı. Renkler daha canlı görünüyordu, sesler daha önce hiç fark etmediği bir zenginlik taşıyordu ve başkalarının duyguları onun için çok daha belirgin hale gelmişti. Sanki ruhu daha yüksek bir frekansa ayarlanmış gibiydi ve çevresindeki her şeyde ilahi sevginin varlığını hissedebiliyordu. Onun yenilenmiş ruhsal farkındalığı kişisel deneyimlerinin ötesine geçti. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri sokakta bir evsiz adamla karşılaştığında yaşandı. Ona sadece para veya nazik bir söz sunmak yerine Brian adamın acısıyla derin bir bağlantı kurdu. Sanki onun yükünü görebiliyordu. Yanına oturdu, hikayesini içtenlikle dinledi ve ona yalnızca bir bağış yapmaktan öte gerçek bir şefkat sundu. O anda Brian fark etti ki yeni kazandığı algı sadece içsel bir değişim değildi. Bu,
başkalarıyla derin bir şekilde etkileşime geçmek, onları Tanrı'nın gözünden görmek ve sevgiyi en saf haliyle yaymak için bir araçtı. Başkalarının mücadeleleri, onu daha derinden etkileyerek acılarını ve yüklerini kendi hisleri gibi algılamasına sebep oldu. Bu artan empati, onu zamanının daha büyük bir kısmını hizmet eylemlerine, özellikle de yoksullara yönelik yardım programlarına adamaya teşvik etti. İnsanlarla olan etkileşimleri artık sıradan karşılaşmalar değil, ölüm ötesi deneyiminde hissettiği sevgiyi paylaşmak için kutsal fırsatlardı. Brian, dua pratiğine daha derinlemesine yöneldi ve onu sadece bir ritüel olarak değil, ilahi olanla kesintisiz bir diyalog olarak görmeye başladı. Bu anlayıştaki değişim, özellikle derin bir umutsuzluk anıyla karşı karşıya kaldığında belirginleşti. Bir akşam çocuğunu kaybetmiş yaşlı bir anneyle karşılaştı. Ona sadece teselli edici sözler sunmak yerine içgüdüsel olarak ellerini tuttu ve sessizce onunla dua etti, ilahi sevginin sıcaklığının aralarından akmasına izin verdi. O anda duanın sadece söylenen ya da düşünülen bir şey olmadığını fark etti. Bu, derinden hissedilen ve paylaşılan, ruhları sevgi ve anlayış yoluyla birbirine bağlayan görünmez bir iplikti. Duanın sadece sözcüklerle ya da sessiz meditasyonla sınırlı olmadığını keşfetti, onu en küçük iyilik hareketlerinde, başkalarına gösterilen sabırda, geçmiş hataları affetmede ve acıyı öfke duymadan kabullenme cesaretinde buldu. Hayatındaki her an, ölüm ötesinde karşılaştığı ilahi varlığı yansıtma fırsatına dönüştü. Ayrıca ölüm ötesi deneyimleri paylaşmanın bir savunucusu haline geldi ve yolculuğunu başkalarına anlatarak fiziksel ölümün ötesinde bir varoluşun gerçekliğini anlamalarına yardımcı olmaya çalıştı. Ölüm korkusunu hafifletmeyi umuyordu ve diğer tarafta bekleyenin bir hiçlik uçurumu değil, ezici bir sevgi kucaklaması olduğunu vurguluyordu. Tanıklığı aracılığıyla inanç ve kişisel deneyim arasındaki boşluğu doldurmaya çalıştı ve ruhsal hakikati yaşanmış gerçeklikle birleştiren bir bakış açısı sundu. Brian'ın yolculuğu onu duyanlar için ilham kaynağı olmaya devam ediyor ve ölüm ötesi deneyimlerin kalıcı etkisinin güçlü bir kanıtı olarak duruyor. İlahi sevgiyle olan karşılaşması onu derinden değiştirdiği gibi, hikayesi de bizleri kendi hayatlarımızı yeniden değerlendirmeye çağırıyor, nasıl sevdiğimizi, nasıl hizmet ettiğimizi ve çevremizdeki görünmeyen güçlerle nasıl bağlantı kurduğumuzu sorgulamamızı sağlıyor. Onun dönüşümü hastanede teslimiyet anıyla başladı ve şefkate, duaya ve hizmete adanmış bir hayatla sonuçlandı. Bu yolculuk bizleri de aynı olasılıklara kalplerimizi açmaya, maddi olanın ötesinde anlam aramaya ve her zaman var olan, paylaşılmayı bekleyen sevgiyi kucaklamaya davet ediyor. Onun sevgi ve merhameti içselleştirmeye yönelik sarsılmaz bağlılığı, hayatlarında daha derin bir anlam arayan herkes için bir ilham kaynağıdır ve nazik, amaç dolu ve açık yürekli bir yaşam sürdürmeye teşvik eder. Belki de onun deneyiminden çıkarılabilecek en büyük ders, ilahi sevginin her zaman ulaşılabilir olduğu ve onu kucaklamak için sadece bir adım atmamız gerektiğidir. Bizi kendi amacımızı düşünmeye ve varlığımızı şekillendiren derin, görünmez güçlere kalplerimizi açmaya teşvik eder. Sevgi, merhamet ve dua ile dolu bir yaşam sürme konusundaki sarsılmaz bağlılığı, başkalarına ilham veren bir umut ışığı gibi duruyor. İlahi olanın her zaman orada olduğunu ve açık bir kalple kucaklanmayı beklediğini hatırlatıyor. Merhaba, bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Bu nedenle YouTube üyelik programımızı tanıtıyoruz. Bir fincan kahveden daha düşük bir ücret karşılığında YouTube'da yayınlanmamış özel ve reklamsız bölümlere erişebilirsiniz. Konuklarla canlı soru-cevap etkinliklerine katılabilir, bizimle ve diğer ÖYD deneyimleyenlerle doğrudan etkileşimde bulunabilir, canlı etkinliklere katılabilir ve en önemlisi kanalımızın bu önemli deneyimleri dünya çapında ortaya çıkarmaya yönelik sürekli çabalarını desteklemiş olursunuz. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim.